Boyutsal aynalamanın garip fenomeni. Merhaba. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bir kez daha bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Mari Sıvaru. Öncelikle çekim yasası için yaygın olarak kullanılan bir diğer isim olan aynalama yasasından bahsetmiyorum. Bu tamamen farklı bir şey, her ne kadar her şey bağlantılı olsa da ve her ikisi de eşit frekanstaki şeylerin aynısından daha fazla olduğunu belirten aynı ilkeye uydukları için bahsedeceğim şeyle bazı ortak yönleri olsa bile. Çekim yasasında ya da aynalama yasasında, eşit frekansların birbirini çektiği belirtilir. Yani doğru titreşimi korursanız, istediğiniz ya da o anda dikkatinizde olan her şeyi kendinize çekersiniz. Her ne kadar bunu titreşiminizle istediğiniz şeyi kendinize çekmek olarak yorumlasanız da, gerçekte istediğiniz şeyle titreşim olarak uyumlu hale gelirsiniz. Yani istediğiniz şeyi kendinize getirmezsiniz, daha çok ona dönüşürsünüz ya da ona sahip olacak duruma gelirsiniz. Ne istediğinizi değil ne olduğunuzu tezahür ettirdiğinizi hatırlayın. Çekim yasası veya aynalama yasasını bir kenara bırakarak, sizinle varoluşsal yoğunluklar arasında meydana gelen bir şey hakkında konuşmak istiyorum ve bundan bahseden birini hiçbir yerde görmedim, seleflerimin bile. Varoluşsal yoğunluklardan kastım dünyadaki 3D ve diğer her yerde bulunduğu varsayılan 5D. Bunu açıklayıcı bir referans olarak kullanıyorum çünkü önceki videomda da söylediğim gibi, yoğunlukların numaralandırılmasına katılmıyorum çünkü bunlar zihin ve bilinç durumlarıdır, içinde bulunduğunuz bir yer değildir. Ancak ben burada onları, dünyadaki kültürün iletişim eksikliği ve nüfusun çoğunluğunun dünya dışında daha fazla insan yaşamının varlığı ve genel olarak dışarıdaki yaşam hakkında sahip olduğu bilgi eksikliğiyle ilgili olarak içinde bulunduğu ayrılık veya izolasyona atıfta bulunmak için kullanıyorum. Bu izolasyon dünyada Matrix dediğimiz gerçeklik baloncuğunu yaratır. Orada bulunan gerçeklik kendi kendini doğrular ve dışındakileri yansıtmaz. Yani dünya insanlarının gerçekliği ve kozmolojisi ve tüm inanç sistemleri diğer uzay insanlarının gözlemlediğiyle uyuşmaz. Aynalama etkisini anlamak için bunu akılda tutmak önemlidir. Çünkü iki ya da daha fazla varoluşsal alem tamamen izole edilmiş ve birbirinden kopmuş olsa bile, tam da bu ayrılık nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu iyi anlaşılmamıştır çünkü aynı alem içinde veya aynı alemde bile meydana gelebilir. Daha iyi bir isim bulamadığım için buna yansıtma etkisi diyorum ve Andromedan dilinde aynı anlamına gelen Nepalce aynı kelimesine benzeyen irna kelimesinin mümkün olan en iyi çevirisi olacaktır. Aynalama etkisi, koşulların, olayların, durumların ve hatta insanların ve nesnelerin iki izole alemin bir tarafından diğerine kendiliğinden tekrar etmesidir ve bu küçük şeylerle veya önemsiz durumlarla olabileceği gibi daha büyük olaylarla da gerçekleşebilir. Örneğin, Dünya'ya yakın uzayda iki küçük gemi ana gemilerinin hangarına taşınırken çarpışabilir ve aynı anda ya da kısa bir süre sonra iki uçak da Dünya'da benzer bir aksilik yaşayabilir. Ya da tam tersi, Dünya'daki bir yıldız tohumu bahçe işleriyle uğraşırken kayıp düşebilir ve uzayda o yıldız tohumunu tanıyan ve hatta o kişiyi izleyen uzay ekibinin bir parçası olan biri de aynı şekilde düşebilir. Bu durum ilk başta sadece tesadüf olarak kolayca göz ardı edilebilse de, bu olaylar sayıca birikmeye başladığında, artık basit bir şansla açıklanamaz hale gelir. Ve bunlar biriktikçe, orada başka bir şeylerin döndüğü apaçık hale gelir. Bunlar hem talihsiz olaylar hem de faydalı olanlar için eşit bir şekilde iyi ve kötü için meydana gelir. Bu küçük aksilikler ve küçük olaylar aynalama etkisinin en yaygın ifadeleri olsa da, bir dizi olay ve durumun kendilerini bir taraftan diğerine neredeyse tamamen kopyalayabildiği, yalnızca bağlamını ve koşullarını her bir alemin sahip olduğu ve onu tanımlayan şeye uyarladığı çok daha büyük ve daha karmaşık ifadeler de oldukça sık meydana gelir. Örneğin, dünyada mekanik arıza yapan bir araba, bu kez uzayda arıza yapan bir gemi ya da mekiğin yansıması olabilir. Bu doğrudan o arabanın ve mekiğin sahibinin kim olduğuna da bağlıdır. Bu aynalama etkisinin en büyük ve en ilginç örnekleri, biri uzayda diğeri dünyada bulunan, birbiriyle çok bağlantılı iki kişinin aynı olaylar zincirini, her biri yaşadıkları aleme göre kendi bireysel koşullarıyla, aynı olaylarla ama her birinin bulunduğu yere uyarlanmış olarak deneyimlemesidir. Bu aynalama etkisinin bir sonucu olarak, bazen bir kişi sadece aynı görünüşe sahip olmakla kalmayıp, yaşamlarındaki koşullarla da kopyalanabilir.
Bunun bir örneği de dünyadaki görsel ikiz etkisidir. İki kişi aniden kendilerine tıpatıp benzeyen birini bulabilir. Bir yıldız gemisinde seyahat etmenin etkisinde olduğu gibi, bu da yıldız insanları için, aynı kişi ve aynı kimliğin, zaman ve uzay yolculuğunun bir sonucu olarak dünyada olduğu gibi belirli bir yerde veya alemde iki kez var olmasıdır. Aynı kişinin her iki örneği de aynı olaylar zincirini ya da tekrar eden durumlardan birini veya diğerini deneyimleyebilir. Burada kısaca açıklamam gerekir ki, bir yıldız gemisi zaman sıçraması yaptığında, herhangi bir paradoks yaratmadan kendisini ve mürettebatını bir yerde ve alemde kopyalayabilir, ki bu sadece dünyanın bilim kurgu zaman yolculuğu romanlarında ve teorik biliminde vardır, çünkü onlar zamanın gerçek doğasını bilmezler. Örneğin, bir yıldız gemisi zamanda geriye sıçrayarak dün olduğu yere gidebilir, orada iki kez var olabilir ve mürettebatı da aynı şekilde. Zaman yolculuğu ve hiperuzay temelde aynı şeylerdir. Her ikisi de geminin motorlarını kullanarak varış noktalarının frekansını taklit etmeye ve tüm gemiyi yüksek enerjili bir toroid içinde toplamaya bağlıdır. Böylece varış noktasıyla uyumlu hale gelir, böylece o varış noktasının aynı frekansı ve titreşimi daha fazla olduğu için oraya atlamasına neden olur. Yıldız Navigasyonu, Temel İlkeler adlı ilk videolarımdan birinde açıkladığım gibi, geçmiş, şimdi ve gelecek sadece enerjik bir sayısal değerle temsil edebileceğiniz frekans hedefleridir ve bu değer enerji tabanlı elektromanyetik plazma tahrik motorlarıyla yeniden üretilebilir. Bu çoğaltma, bu kapasite ve teknolojiye sahip bir uçuş ekibi için oldukça yaygındır. Bazen yıldız kişinin bir örneği herhangi bir nedenle dünyada bir step down olarak yaşarken, diğeri uzayda yaşamaya devam edebilir. Her ne kadar bu durumda bir ayna etkisi söz konusu olmasa da, kişi başka bir nedenden ötürü, yani bir yıldız gemisi seyahati nedeniyle kopyalanmıştır. Bu kopyalanan kişilerin aynalama etkisinin aynı etkilerini yaşaması, bize bu fenomenin neden meydana geldiğine dair bir ipucu da verir. Öte yandan, dünyada ve uzayda tamamen aynı ya da neredeyse tamamen aynı görünen insanlar bulmak oldukça yaygındır. Ancak bu durumda ortada bir yıldız gemisi ya da herhangi bir teknoloji yoktur. Her iki insan da doğal olarak birbirine benziyor, sanki bu iki ruh aynı marka ve model bir beden kullanıyormuş gibi. Daha önce de söylediğimiz gibi, bir beden onu kullanan ruhun doğrudan bir yansıması ve tezahürü olsa da, bu oldukça yaygın bir durumdur. Sanki liran insan bedenlerinin sınırlı sayıda çeşidi varmış ve bunlar eninde sonunda tekrarlanıyormuş gibi. Bu, öyle ya da böyle, ilk bakışta hiçbir ortak noktası yokmuş gibi görünen bu iki insanın, biri dünyada bir insan olarak hayatını sürdürürken diğeri uzayda bir yıldız gemisinin mürettebat üyesi olsa bile, çok güçlü bir ruh bağlantısını paylaştıkları anlamına gelir. Bu aynalama etkisi, özellikle ilk temas projesi sırasında, yıldız bir kişinin fotoğrafını biriyle paylaşmış olabileceği, ancak daha sonra başka bir kişinin kimliğini aşırmakla suçlanabileceği birçok soruna neden olmuştur. Bu ayna etkisinin bir başka ilginç örneği de, aynı fotoğrafın birden fazla bağlama ve açıklamaya sahip olabileceği bir olayın fotoğraflanmasıdır. Fotoğrafta yakalanan ana yol açan önceki durumlar ve olaylar zinciri, gözlemcinin bakış açısına ve kişisel bağlamına bağlı olarak değişebilir. Bu da pek çok karışıklığa yol açar. Bir fotoğrafın ya da fotoğrafların nedenine ve bağlamına ilişkin bu zaman çizelgesi temelli farklılıkları gelecekteki bir videoda ayrıntılı olarak açıklayacağım. Fotoğraflarda bu durum her zaman olmasa da oldukça yaygındır ve her duruma verilen dikkat enerjisi miktarı ile ilgili olduğu söylenir. Ayna etkisi, ileri teknolojiye sahip yıldız uygarlıklarının bakış açısından bile tam olarak iyi anlaşılamamıştır. Varoluşun kendisinin bir parçası olarak doğal bir şekilde gerçekleşen bir şey gibi görünmektedir. Ancak yine de bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair bazı önemli bilimsel ipuçları vardır. Bunlardan biri, bir dizi frekansın başka bir bağlamda tekrarlandığı, dolayısıyla aynı etkisinin gerçekleşmesi için gerekli koşulların yaratıldığı frekansların uyumluluğudur. Bir zamanlar var olan, şimdi var olan ve var olacak olan her şey enerjidir ve enerji de frekans ve titreşimdir. Kalıplarını ve harmoniklerini tekrarlar ve bu gerçekleştiğinde, bir durum, bir kişi veya bir olay yinelenir. Bu, uzay ve zamanın dokusunun bir parçasıdır ve bunun daha yaygın olarak bilinmemesinin tek nedeni,
her birinde meydana gelenleri ve bu durumlar, nesneler, olaylar ve insanlar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilmek için bu fenomeni incelemeniz, aynı anda en az iki varoluşsal alemi algılayabilmeniz gerektiğidir. Eğer sadece tek bir alemde var olur ve sadece tek bir alemi algılarsanız, yansıtma etkisinin örneklerini bulabilmeniz çok zor olacaktır çünkü karşılaşabileceğiniz her şey kolayca basit tesadüfler olarak açıklanabilir. Ancak doppelganger fenomeni çok daha büyük bir nedeni ve bağlamı göz ardı ederek basit terimlerle açıklamak için yeterince zordur. Bu fenomenin bir başka açıklaması da kuantum dolanıklığıdır. İki veya daha fazla parçacığın diğerinin kuantum durumu tarafından empoze edildiği, momentum, dönüş, polarizasyon ve konum gibi karakteristik ve fiziksel özelliklerinin birbirinden bağımsız olarak tanımlanamadığı bir kuantum mekaniği kavramıdır. Dolayısıyla bir veya daha fazla parçacık birbirinden belli bir mesafede ayrıldığında, birindeki herhangi bir kuantum durumu değişikliği, birbirlerinden ne kadar uzakta olduklarına bakılmaksızın, diğerine veya diğerlerine hemen yansıyacaktır. Bu aynı zamanda mesafe ve zamanın sadece bir yanılsama ve bilinçten kaynaklanan bir algı olduğunu ifade eden yerel olmama ilkesine de uymaktadır. Bu yansıtma etkisi olgusu dahilinde, kopyalanan öznelerin, her ne olurlarsa olsunlar, kuantum düzeyinde dolaşık oldukları, dolayısıyla bir parçacık kümesine ne olursa olsun diğer kümeye de aynı şekilde yansıyacağı anlamına gelir. Yukarıda söylediğim gibi, insanlar, nesneler ve durumların hepsi enerjidir ve bir frekansın harmonikleri olarak adlandırılan bir dinamiği oynarlar. Var olan her şey enerjidir ve daha önce de ifade ettiğim gibi bilincin doğrudan bir tezahürü ve yaratımıdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki sefere sizi tekrar burada görmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın ve çok iyi olun. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Sıvaru.